8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü konuğumuz radyasyon onkolojisi uzmanı Profesör Doktor Berrin Pehlivan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim. Hocam sizin onkolojik hastalıklara yaklaşım farkınızı ben biliyorum. İzleyiciler de öğrensinler istiyorum. O yüzden önce böyle iddialı bir sözle başlamak istiyorum. Kanser önlenebilir bir hastalık mı sorusu gerçekten çoğu insan hep bunu kader olarak kabul ediyor biliyorsunuz. Evet. İşte oluyoruz, hepimiz oluyoruz gibi. Gerçekten önlenebilir bir hastalık mıdır kanser? Kanser önlenebilir bir hastalık. Biz böyle mistik dünyadan gelen uhrevi bir hastalıkmış gibi görüyoruz ve teslim oluyoruz tanı aldığımızda ama aslında kanser sadece %15 oranında kalıtsal. %85 bizim yanlış hayat tarzımızdan, yanlış seçimlerimizden kaynaklanıyor. %15 oranında kalıtsal olması da bizim aslında yani kalıtsal genleri taşıyor olmamız kanser olacağımız anlamına da gelmiyor. Doğru yaşam biçimiyle bizim kanseri engellememiz mümkün. Sadece kanseri değil tabii ki bütün kronik hastalıkları, kalp hastalıkları, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kendi doğamıza uygun doğru seçimlerle, kendimize özgü, kendi genetiğimize uygun seçimlerle hasta olmamak artık mümkün. Sizin bu noktada en azından yatkın kişileri tespit edebilmek için yapabildiğiniz şeyler var mı? Şöyle artık hani ne yiyeceğimiz, içeceğimiz, nasıl hareket edeceğimiz, neye göre yaşayacağımız yani bir GPS gibi hayatımızı yönlendiren şey aslında bizim genetiğimiz. Hani hep doktora soralım diyoruz ya, doktorlar da aslında genetiğe soruyorlar, bilime soruyorlar ve biz sadece aracı oluyoruz bu noktada. Hepimiz birbirimizden farklıyız. Nasıl parmak izimiz hepimizin farklıysa bizim genetiğimiz, genlerimiz de farklı ve onların gerektirdiği yaşam şekli de farklı herkeste. Bunun için de bizler yaşam genetiği testi yapıyoruz. Ben kendi kliniğimde bir tüp kandan 22.000 genin analizinin hepsini çıkartıp bundan sonrasında nasıl yaşamamız gerektiği, ne yiyip ne yemememiz gerektiği, besinlerle olan durumumuz, kimyasallarla olan ilişkimiz, hangi sporu yapmalıyız, karaciğerdeki enzimlerimiz nasıl çalışıyor, detoks mekanizmalarımız nasıl çalışıyor, hangi hastalıklara yatkınlığımız var. Çünkü bizim hastalık yatkınlığımızın olması hasta olacağımız anlamına gelmiyor. Engellemek için neler yapmamız gerektiği anlamına geliyor ve bir süredir biz bunu yapıyoruz ve şöyle artık 21. yüzyıl bilim ve teknolojisinde bir doktorun her şeyi bilmesi de mümkün değil. Kolektif akıla yani ortak akla çok fazla ihtiyacımız var. Ben bazen meslektaşlarım için çok üzülüyorum. Bazen de gülmek geliyor içimden çünkü her gün birileri ekrana çıkıyor da sosyal medyada işte bir şeyler dikte ediyor. Şunu yaparsanız yaşlanmazsınız, şunu yaparsanız hasta olmazsınız. Ama herkese uyan bir reçeteden bahsetmek mümkün değil ve dediğim gibi bir doktorun da her şeye hakim olma şansı yok. O yüzden de burada bir kolektif akla ihtiyacımız var. Ortak akla ihtiyacımız var ve bunun için de bir ekip var. Aile hekiminden, genetik doktorundan ve diyetisyenden oluşan bir ekibimiz var bizim ve biz onunla birlikte 22.000 genin hepsini analiz ediyoruz. Ortaya tüm haritasını çıkartıyoruz ve bundan sonra da onun yaşam kılavuzluğunu yapacak bilgiler edinmesini sağlıyoruz. Hangi takviyeleri alacak, nasıl beslenecek, ne olacak tamamen kendi genetiğine göre insanların belirlenmesi gerekiyor ve birazcık tecrübe edindik aslında çok ilginç şeyler çıkıyor. Mesela benim kendi yaşam genetiği testimi paylaşmam gerekirse benim ozon yaptırmamam gerekiyor. Şimdi ozon tedavisini herkese her şeye öneriyorlar biliyorsunuz. Ama ben ozon yaptırırsam benim zaten yavaş çalışan DNA tamir mekanizmalarım daha da yavaşlıyormuş. Mesela birçok meslektaşım ekrana çıkıyor ve diyor ki biz sabah kalktığınızda bir sürahi suya işte su koyun, zerdeçal koyun, zencefil koyun, limon suyu ile birlikte için falan. Tamam ama zerdeçal benim karaciğer enzimlerimi zaten yavaş çalışan karaciğer enzimlerim bir grup enzimi daha da yavaşlatıyormuş. Şimdi bütün bunları alıp da herkese uyacağını beklemek artık gerçekten 21. yüzyıl bilim ve aklıyla kesinlikle uzlaşmıyor. Bizim yapacağımız şey mümkünse genetik testlerimizi yapmak. Eğer birazcık maddi gücümüz varsa ama yapamıyorsak da hani çünkü bunlar bir maddiyat gerektiriyor. Evet.
Yapamıyorsak da en azından algımızı kendimize çevirmek gerekiyor. Kimin ne yediğinden, komşumuzun kullandığı takviyeden, besin takviyesinden ya da diyet reçetesinden çok ya da ekranda birilerinin bize dikte ettiğinden çok algımızı kendimize çevirdiğimizde aslında bize neyin iyi, neyin kötü geldiğini hissedebiliyoruz. Mesela bağırsak şişkinliği yaşıyoruz, karnımız şişiyor, gergin hissediyoruz ama besin alerjisi testleri yaptığımızda sarımsağa karşı alerjisi çıkan büyük bir kitle var. Soğana karşı alerjisi olan büyük bir kitle var. Siz de benim gibi poliklinik yapıyorsunuz ve sabah özellikle sarımsak yutup gelen bir sürü hastayla karşılaşıyorsunuzdur. Bunların sayısı hiç az değil ama besin alerjisi testi yapıyorsunuz ve sarımsak alerjisi çıkıyor. Şimdi bu insanın hayat kalitesinin nasıl etkilendiğini düşünün ve bunun farkında değil. Ama algısını biraz kendisine yönlendirdiğinde aslında bir şeylerin yanlış gittiğini, bir şeylerin iyi gelmediğini fark etmesi mümkün. İşte spor yapıyoruz, yürüyüş de yapabiliriz, yüzebiliriz de, aletli jimnastik de yapabiliriz. Ama günün sonunda kendimizi nasıl hissettiğimize birazcık dönüp bakarsak aslında bize dediğim gibi neyin iyi geldiğini, neyin gelmediğini fark etme şansımız var ama biraz maddi gücümüz varsa hani hep böyle uzun yaşayanlara, çok zengin ailelere falan bakarız ya nasıl yaşıyorlar, ne yapıyorlar diye. Onlar da genetiklerine göre Sırrı yaşıyorlar nedir? aslında. Evet, bu işin sırrı genetiğimizde kesinlikle. Aslında kişiye özel reçete, beslenme şeklinin ya da neler iyi geliyor, kötü geliyor analiz yaptırmış oluyorlar genetik Evet, testine bazı göre. testleri yaptırmadan direkt olarak reçete yazmak, diyet tavsiyesinde bulunmak, işte tavsiyelerde bulunmak artık 21. yüzyıl bilim ve teknolojisiyle, aklıyla kesinlikle uyuşmuyor ve dediğim gibi bir kişinin her şeyi bilmek gibi bir şansı yok. Burada ortak akla ihtiyacımız var ve ortak akılla birlikte bizim yürümemiz gerekiyor. Evet hocam. Peki kanser olduktan sonraki tedavi sürecine nasıl bir yaklaşımınız var? İşte her şeyi yaptık, engelleyemedik ya da biz kendi kafamıza göre yaşadık, kanser olduk. Şimdi şöyle artık biz kanseri tedavi edebiliyoruz. Bize kılavuzların söylediği bir takım tedavi modaliteleri var. Ama tabii bunların başında cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi geliyor. Şimdi biz hastalarımızı sadece radyoterapi, kemoterapi veya cerrahi ile tedavi etmeye kalkarsak, bunların biriyle veya kombinasyonlarıyla ve o kişinin yaşam şekline, alışkanlıklarına, inancına, ailesiyle, iş yeriyle ilgili ilişkilerini göz ardı edersek aslında büyük oranda başarısızlığa uğruyoruz. Burada önemli olan birkaç nokta var. Birincisi kişinin tanı aldığında ölümle özdeşleştirmemesi gerekiyor. Kanseri ve iyileşeceğine inanması gerekiyor ve bu konuda motive olması gerekiyor. Hem kişinin kendisinin hem de ailesinin. Biz doktorlara düşen de o kişiyi bir bütün olarak ele almak zorundayız. O çünkü bir insan sonuç itibariyle. Onun bir duygu durumu var, beslenmesi gerekiyor. Sonuç itibariyle bir şeyleri belki yanlış yaptığı için hasta oldu ve onu tespit etmek gerekiyor. Bunlar hem tedavi sürecine olan adaptasyonunu arttıracaktır. Hem de tedavilerden daha fazla fayda görmesini sağlayacaktır. Çünkü biz kanseri önceden köken aldığı organa göre sınıflandırıyorduk. Sonra genetik bir hastalık dedik. Mutasyonları saptamaya başladık ama artık kanseri çok iyi biliyoruz ki biz bağışıklık sistemiyle ilgili bir hastalık. Bağışıklık sistemi hücreleri eğer kanser doku içerisinde varsa bütün tedavilerimizde her şeye iyi cevap veriyor. Yoksa da cevap vermiyor. Bizim amacımız da bağışıklık sistemi hücrelerinin orada toplanmasını sağlamak, verdiği cevabı arttırmaksa o zaman biz kişinin duygu durumunu düşünmek durumundayız. Çünkü stres bağışıklık sistemimizi baskılıyor. Nasıl besleneceğini düzenlemek zorundayız. Ona neyin iyi gelip neyin kötü geldiğini belirlemek ve hastamızla konuşmak zorundayız. O yüzden de biz hastalarımızdan bize şeffaf davranmasını, yaptıkları her şeyi anlatmalarını istiyoruz. Ve onlar bunun karşılığında bizim onları anlayışlı bir şekilde karşılayıp kızmadan doğru yolu göstermemiz gerekiyor. Dediğim gibi olaya sadece kemoterapi olarak bakarsak, sadece radyoterapi ya da cerrahi olarak bakarsak aslında biz bir şeyleri yarım bırakıyoruz. Hastanın hem bu tedavi sürecini geçirmesi çok zorlaşıyor. Çünkü biraz ağır tedaviler, belki kanseri bu kadar korkunç yapan o tedavi sürecinin zor geçmesi. Çünkü artık büyük oranda tedavi edebiliyoruz ama tedavi sürecinde hem minimal zorlanmasını sağlamak, daha kolay geçirmesini sağlamak hem de tedaviye aldığımız cevabı arttırmak için kişiyi diyetisyenle, fizyoterapistle, psikolog, psikiyatristle değerlendirmek ve her türlü ihtiyacını karşılamak zorundayız. Aksi takdirde dediğim gibi yaptığımız tedavileri biz doktor olarak kendimiz aslında birazcık saygısızlık etmiş oluyoruz.
Yarım kalıyor çünkü. Yani basitleştirirsek şöyle diyebilir miyiz? Kanser çok önemli bir hastalık. Zaten tedavisi zor ve hastaların üstüne getirdiği yük hem psikolojik hem fiziksel yük de fazla. Ve şimdi siz onkologsunuz. Tabii ki güncel tıp bilgisiyle yapılması gereken şeyleri yapıyorsunuz ama bu işi yarım bırakıyor. Evet. Tek başına bunu yapmak. Sizin yaptığınız şey hastanın ihtiyacını belirleyerek neye ihtiyacı varsa ona yönelerek bu tedaviyi bu uzun süre boyunca tamamlamak. Çünkü hem de bu zor tedavi sürecini hasta için de biraz kolaylaştırmak. Ben öyle anlıyorum, doğru mu? Kesinlikle öyle. Çünkü tanıyla birlikte büyük bir kaygı geliyor. Ve hem ailenin hem de kişinin uyumu azalıyor. Kaygısı çok fazla oluyor. Beslenmesi bozuluyor. Ve nasıl besleneceğim, ne yapacağım şeklinde de bir kaygı oluşuyor herkeste. Bütün bunları tabii ki belirlemek, tespit etmek ve kişiye yardımcı olmak zorundayız. Bütün bunlar hem süreci daha kolay geçirmesini sağlıyor hem de tedavilerden aldığımız yanıtı arttırıyor. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Nüks de var bu işin içinde. Yani bir Tedavi tekrar etme ediyoruz durumu ama da var. evet. Nüks engellenebilir mi? Yani bir kişinin tekrardan aynı hastalığa sahip olmasının engellemek mümkün mü? Şöyle zaten %15 sadece kalıtsal olma oranı. İlk başta söylediğimiz gibi bu büyük oranda bizim yanlış seçimlerimizden, yanlış hayat tarzımızdan, yönetemediğimiz stresimizden, kaygımızdan dolayı başımıza gelen bir hastalık. Eğer biz tedavi süreci tamamlandıktan sonra da o yanlışı yapmaya devam edersek hastalığımız kesinlikle nüksedecek. Yani tedavi almış ve çektiğimiz yanımıza kar kalmış olacak aslında. Biz hastalığın geri gelmemesi için o kansere götüren sürecin ne olduğunu bulmak ve onu yok etmek zorundayız, düzeltmek zorundayız. O yüzden de genelde aslında alttan çıkan şey yanlış beslenme, uykuya, spora dikkat etmeme, sigara içme ve en önemlisi de kaygı ve stres durumumuzu yönetememek geliyor. Kanser hastalarının büyük bir çoğunluğuna baktığımızda kaygısını, stresini yönetemediğini, mükemmelliyetçi bir ruh haline sahip olduğunu, her şeyi yönetmeye çalıştıklarını ama bunu başaramadıkları zaman da yönetemedikleri bir stresle baş başa kaldıklarını görüyoruz. Eğer bu insanlar aynı şekilde yaşamaya devam ederlerse, aynı duygu durumlarını korurlarsa o zaman hastalıkları kesinlikle nüksedeceklerdir ve dediğimiz gibi yaptığımız tedavilerden sadece belki zorlanacaklar, o yanlarına kar kalmış olacak. O yüzden de bizim kesinlikle sürecin daha iyi gitmesi için, hastalığın geri gelmemesi için kansere götüren sürecin ne olduğunu bulmamız ve kişiye bu konuda yardımcı olmamız gerekiyor. Genelde şöyle yapıyoruz, hastalarımızdan gözlemlediğim işte ben bulurum, yaparım, kendim hallederim bu işi. Şimdiye kadar hep kendim hallettim ama profesyonel destek almak her zaman hastalarımıza çok iyi geliyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Memnunum. ederim. Çok güzel bir Sağ sohbet oldu gerçekten. Sağ olun, umarım faydalı olmuştur. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz radyasyon onkolojisi uzmanı Profesör Doktor Berin Pehlivan'dı. Onkolojik hastalıklara yaklaşım ve özellikle kendisinin kansere yaklaşımı ile ilgili oldukça güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor.